Yıllar evvel ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolan sıradan bir yolcu uçağı. Uçağı bulmaya kendini adamış eski bir Gestapo şefi. Federal Alman hükümeti tarafından örtbas edilen belgeler. Kaybolmasının ardından geçen 35 yılın ardından sanki birkaç saat evvel havalanmış gibi Brezilya'da bir havaalanına indi. Bu uçak 35 senedir neredeydi? Ayrıca kaybolduktan yıllar sonra havaalanlarına iniş yapan başkaca uçaklar da var. ...4 Eylül 1954. Uzun boylu, pardesülü, fötür şapkalı gizemli bir adam aceleci adımlarla elinde valiziyle Aachen Havalimanı'na gelir. 513 numaralı uçuşta San Diego, Amerika'ya bir bileti vardır. Valizini teslim ettikten sonra uçağın kalkış saatini beklemeye başlar. Derken bir anda aceleyle ayağa kalkar ve arkasını dönerek havaalanından çıkıp gider. Bu gizemli yolcu kimdi? İsmini Deep Web'de çok aramama rağmen bir türlü bulamadım. Eğer siz bir yerlerde bulabilirseniz lütfen yorumlara yazın. Uçuş saati geldiğinde Transworld Airlines'a ait Lockheed L-049 Constellation modeli Star of Lisbon isimli uçak 88 yolcu ve 4 personel olmak üzere toplam 92 kişi ve bir de gizemli adamın valiziyle rutin uçuşunu gerçekleştirmek üzere sorunsuz şekilde havalanır. Gece yarısına doğru uçak Atlantik Okyanusu üzerindeyken kaptan pilot Miguel Victor Curry Aachen'deki kule ile bağlantıya geçerek yoğun bir türbülansa girdiklerini ve uçağın elektrik sisteminde kesintiler olduğunu rapor eder. Daha sonra telsiz kapanır. Yaklaşık 30 dakika sonra telsizde yine kaptan pilot vardır. Sesi korkmuş ve hırıltılı duyulurken önlerinde masmavi bir ışık bulutu gördüklerini söyler. Bu uçakla kurulan son irtibat olmuştur. Bir daha uçaktan kimse haber alamadı. Uçağın radarda kaybolduğu tam konum ve civarında bir hafta süren aramalar neticesinde yaklaşık 450 kilometre çapında alan pek çok ülkenin katılımıyla ortak oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve askeri donanmalarca tarandı. Uçağa dair en ufak bir iz yoktu. Eğer okyanusa düşmüş olsaydı ufak da olsa bir parçaya muhakkak su üzerinde rastlanırdı. Uçak sırra kadem basmıştı. Uçağın soruşturma dosyasını Münih Kayıp Büro Departmanı üstlendi ve dosyanın başına da son derece sert ve inatçı bir mizaha sahip olan eski Gestapo şefi Paul Kremer atandı. Uçağa dair elde fiziksel bir kanıt yoktu. Kremer bu yüzden yolcu listesi üzerinde çalışmaya başladı. Yolcular sıradan insanlardı. Ancak listede olup da uçağa binmeyen gizemli yolcu dikkatini çekti. Bilet almak için verdiği ikamet adresi İtalya'nın bir liman kenti olan Trieste'deydi. Yapılan incelemede adamın havalimanından ayrılıp aynı gün trenle İtalya'ya gittiği anlaşıldı. Bunun üzerine Kremer, gizemli yolcunun ikamet adresine gitmek üzere İtalya'ya doğru yola çıktı. Adrese vardığında buranın eski bir katedralden eve çevrilmiş bir yer olduğunu fark etti. Görünüşe göre evde kimse yoktu. Arama yapmak için İtalyan polisine izin başvurusunda bulundu. Başvuru sonucu beklerken Federal Alman hükümeti apar topar dosyayı kapatarak uçağı kayıp ilan etti ve Kremer geri çağrıldı. Federal hükümetin kayıp bir uçak vakasına müdahale etmesi son derece sıra dışıydı. İnsanlar uçağın bir şekilde düştüğünü ve bulunamadığını düşünüyordu. Sonralarında ise bu olay unutulup gitti. Tarihler 12 Ekim 1989'u gösterdiğinde, yani olaydan tam 35 sene sonra Brezilya'nın Porto Alegre havaalanının radarlarında uçuş planında olmayan bir uçak belirdi. Uçak alçak irtifada ve standart süratin altında yavaş yavaş havaalanına yaklaşıyordu. Kuleden yapılan telsiz çağrılarına hiçbir cevap vermedi. Uçağın silüeti ufukta belirdiğinde etrafında yıldırım benzeri mavi ışıklar dolandığını gören kule yetkilileri tekrar telsiz iletişimi kurmaya çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Ne olduğuna bir anlam verilemedi. Bir elektrik arızası olduğunu düşündüler ve uçağın iniş yapmasına izin verdiler. Garip şekilde bir anda ortaya çıkan bu uçak inişe geçtiği esnada etrafındaki şimşek benzeri ışıklar bir anda kayboldu ve ardından naif biçimde başarılı bir iniş yaparak pistin sonunda durdu. Fakat bir şeyler yanlıştı. Uçak rölanti vaziyette çalışır durumdaydı. Pilot motorları stop etmemişti. Uçaklar sadece kalkış esnasında piste ilk çıktıklarında motorlarını rölantide çalıştırırdı. Protokole göre indikten sonra aprona yanaşarak motorlarını stop etmek zorundaydılar. Ayrıca yanlış olan başka şeyler de vardı. Bu uçak pervaneliydi ve çok eskiydi. Pervaneli motorların yolcu uçaklarında kullanımına 25 sene önce son verilmişti. Uçak, çağın getirdiği teknolojik koşulların çok gerisindeydi. Yine de oldukça yeni görünüyordu. Üzerinde Transworld Airlines yazısı vardı. Oysa bu havayolları 1956 senesinde kapanmıştı. Bu
513 sefer sayılı Star of Lisbon uçağıydı ve görünüşe göre 35 sene sonra geri dönmüştü. Fakat bu nasıl olabilirdi? Olaya anlam veremeyen yetkililer havalimanı güvenlik personelinden bir ekip kurarak uçağı incelemeler için yolladılar. Uçağa giren araştırma ekibi kaptanın telsiz mesajlarına neden cevap vermediğini hemen keşfetti. 88 yolcu ve 4 mürettebattan geriye sadece iskeletleri kalmıştı. Kaptan Miguel Victor Curry'nin iskelet haline gelmiş eli hala uçuş lövyesinin üzerindeydi. Havalimanı yetkilileri Brezilya hükümetiyle bağlantıya geçerek durumu aktardılar. Hükümet ise uçağa kesinlikle dokunulmamasını söyledi. Aynı gün akşam saatlerinde Brezilya Hava Kuvvetleri'nden bir ekip uçağı yakınlardaki bir hava kuvvetleri üssüne götürdü. Gazeteler konuyu haberleştirdi ve olay dünya çapında yankı buldu. Amerika'nın Weekly World News gazetesinin ünlü muhabiri Irving Fisher aracılığıyla olayı araştırmaya başladı. Bilim adamlarından fikir alındı. Çoğu fizikçi aynı görüşteydi. Uçak bir solucan deliğine girerek zaman yolculuğu yapmıştı. Fakat bu konuda kamuoyuyla paylaşılan bir delil yoktu. Weekly World News gazetesi pek çok defa yetkililerden cevap almak için Brezilya hükümetine başvuru yaptıysa da bir sonuç alamadılar. 1996'da paranormal araştırma uzmanı Celso Atello, uçağın ambarlara çekilmesinden sonra neler olduğunu öğrenmek üzere kapsamlı bir araştırma yaptı. Ayrıca cenazeler uçakta ölenlerin ailelerinden kalan bireylere de teslim edilmemişti. Uçak ordu ambarlarına çekildikten sonra bir grup uzman uçağı incelemiş, ayrıca Brezilya hükümeti Alman arşivlerinde bulunan uçağın soruşturma dosyasının kopyasını talep etmişti. Ekip, yolcuların 1954'ten kalma eşyalara sahip olduğunu görmüş, kimliklerini tespit etmişlerdi. Ayrıca uçağın kara kutusunda yapılan incelemede kaptanın 1954'te yaptığı son telsiz konuşmasından sonra başka bir kayıt olmadığı anlaşıldı. Kargo bölümünü açtıklarında çoğu valizin sağa sola savrulmuş ve eşyaların ortaya saçılmış olduğunu gördüler. Ortalık adeta bir müzeyi andırıyordu. Çünkü etraftaki tüm eşyalar çok eskiydi. 1954 tarihli gazete ve dergiler, koleksiyon parçası plaklar gibi binlerce demode eşya vardı. Ayrıca iskeletlerin bulunduğu koltuklarda hafif yanık izleri göze çarpıyordu. Metal kısımların bazı kesimlerinde de hafif erimeler tespit edildi. Uçakta eser miktarda radyasyon da bulundu. Ertesi günü Paul Kramer'in 1954'te üstlendiği dosya Almanya'dan geldiğinde esrarengiz adamın valizi için uçağa tekrar girildi. Fakat kargo bölümünde valize rastlanamadı. Acaba Kramer hayatta olsaydı bu olay karşısında nasıl bir tepki verirdi? İncelemelerin ardından iskeletlere otopsi yapıldı. Ortaya cevap yerine daha fazla soru çıkmıştı. Çünkü otopsi sonucuna göre insanlar 1954'te bulundukları yaştaydı. Daha da ilginci ise yeni ölmüşlerdi. İnsanlar bir anda yüksek enerjiyle içten yanarak buharlaşmışlardı. Belki de uçak iniş yaptığı esnada henüz herkes halen hayattaydı ve o mavi şimşekler kaybolurken uçağın içindeki insanları da öldürmüştü. Brezilyalı yetkililer cesetleri ve eşyaları yakarak yok etti. Uçağı da üzerindeki yazıları boyayla kapattıktan sonra bir uçak mezarlığına koydular. 1995'te uçak parçalara ayrılarak sırlarıyla beraber yok edildi. Atello'ya göre uçak kesinlikle bir zaman yolculuğu gerçekleştirmişti ve yolcular uçak indiği sırada ölmemişlerdi. 35 sene geçmesine rağmen hiç yaşlanmamışlardı. Konuyla ilgili pek çok bilgi ve belge toplayarak bir kitap yazdı. Kitabın içerisinde uçağın askeri hava üssüne çekildikten sonra yapılan incelemelerde çekilen fotoğrafları da vardı. Ancak kitabın basımına ve dağıtılmasına asla izin verilmedi. Yıllar sonra konuya ilgi duyan bir gazete Atello'ya ulaşarak bilgi edinmek istedi. Atello'nun elindeki neredeyse tüm materyallere izinsiz şekilde devlet tarafından el konulmuştu. Gazete konu hakkında uzun bir makale yazarak olayı tekrar gündeme getirdi. Makalenin sonunda ise Celso Casello'nun şu sözlerine yer verdi. Halkın bu uçakla ilgili her şeyi bilme hakkı vardır ve hükümet olup biten her şeyi kamuoyuyla paylaşmak zorundadır. Bu uçak bir zaman tüneline içine girdi ve mucizevi şekilde 35 sene sonra çıktı. Olay delillerle sabittir. Tüm dünyaya anlatmak yerine örtbas etmeyi seçtiler. Böyle bir şey dünyamızı görme biçimimizi ve bilim anlayışımızı sonsuza kadar değiştirebilir. Bu sır gibi bilgileri özellikle uçuş 513'te ölen insanların akrabalarından saklamak bir insanlık suçudur. Aslında 513 numaralı uçuş bu konudaki tek örnek değildir. Buna benzer birkaç olay daha delil ve belgeleriyle havacılık tarihine geçmiştir. Pan Amerikan Hava Yolları'na ait 914 sefer sayılı uçakta 1955'te New York'tan Miami'ye gitmek üzere havalanmış, benzer şekilde kaybolmuş, aradan geçen 37 yılın ardından 21 Mayıs 1992'de Venezuela Caracas'ta yerel havalimanının kulesiyle irtibata geçmiş ve izin alarak iniş yapmıştı. Uçakta 4 mürettebat 57 yolcu bulunuyordu. Uçak indikten kısa süre sonra tekrar havalandı ve yeniden ortadan kayboldu.
havaalanı çalışanlarından oluşan görgü tanıkları yolcuların halen genç göründüğünü söylemişlerdir. Ayrıca uçağın pilotu kuleyle telsiz bağlantısı kurarak nerede ve hangi tarihte olduklarını sormuştur. Uçak ardında 1955'ten kalma bir takvim bırakarak sırra kadem basmıştır. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.